Tarot destesinin yapısı. Tarot'un kökeni zamanın sisleri arasında kaybolmuş durumda. Antik Mısır'ın gizemli koridorlarından Memlük saraylarına, oradan da Rönesans İtalya'sının ihtişamlı salonlarına kadar uzanan bir yolculuk bu. Yüzyıllar boyunca okültistlerin, simyacıların ve hakikatin peşindeki ruhların ellerinden geçerek bugünkü halini aldı. Bu mistik deste sonunda 78 kartlık bir düzene kavuştu ve iki temel gruba ayrıldı. 22 kartlık majör arkana ve 56 kartlık minör arkana. Arkana kelimesi Latince'de sır anlamına gelir. Yani bu kartlara bazen büyük sırlar ve küçük sırlar da denir. Majör arkana kartları 0'dan 21'e kadar Roma rakamlarıyla numaralandırılır. Serüven 0'la başlar. Deli, Joker kartı ve bu yolculuk 21 numaralı Dünya kartında tamamlanır. Bu serüvene delinin yolculuğu denir. Çünkü her kart delinin sembolik yaşam yolculuğundaki bir durağı anlatır. Kararlar, hatalar, yükselişler, düşüşler. Hepsi bu kartlarda saklıdır. Her biri bir arketiptir, mitolojik ve evrensel öykülerle doludur. Kartların yorumlanışı dik ve ters. Bir kart çekildiğinde onun fiziksel konumu, yani dik mi yoksa ters mi geldiği çok şey anlatır. Dik kart genellikle açık, dengeli ve olumlu enerjileri temsil eder. Ters kart ise enerjinin buleki olduğu, içe döndüğü ya da dikkat edilmesi gereken bir süreci gösterir. Ama unutma, ters kartlar kötü değildir. Bazen dönüşümün ya da yeniden değerlendirmenin habercisidir. Bazı tarot okuyucuları yalnızca dik anlamlarla çalışırken bazıları ters yorumlara da derin anlamlar yükler. Ve şimdi majör arkananın 0'dan başlayarak ilk 10 kartına birlikte göz atalım. Her bir kart bir anahtar ve her anahtar iç dünyamızın kapılarından birini aralıyor. 0. Deli, Joker, The Fool. Tarot'un ilk kartı olan deli, bir serüvenin, bir ruhsal yolculuğun başlangıcıdır. Kartta sol elinde beyaz bir çiçek, sağ elinde bohçası asılı bir asa tutan genç bir adam uçuruma doğru yürürken betimlenir. Onu uyarmaya çalışan beyaz bir köpek, arkada da parlayan güneş ve sivri dağlar göze çarpar. Joker kartı, cesaretle bilinmeyene atılan adımları, yeni başlangıçları, risk almayı ve içgüdülerimize güvenmeyi temsil eder. Hayatın her an yeniden başlayabileceğini hatırlatır. Astrolojide Uranüs gezegeniyle ilişkilendirilir ve hava elementine aittir. Dik pozisyonda heyecan verici yeni bir dönem, yeni bir yolculuk ya da bilinmeyene doğru atılacak adımlar anlamına gelir. Ters pozisyonda plansızlık,
düşüncesizce verilen kararlar, saflık ve dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar, fırsatların kaçırılması veya potansiyelin yeterince kullanılamaması gibi uyarılarda bulunur. 1. Büyücü, The Magician. Büyücü, Majör Arkana'nın 1 numaralı kartıdır. Kartta sağ eliyle asasını gökyüzüne doğrultmuş, sol eliyle yeri gösteren bir büyücü yer alır. Başının üzerinde sonsuzluk simgesi, belinde Ouroboros yılanı vardır. Masasının üzerinde Küçük Arkana'nın 4 serisini temsilen değnek, tılsım, kılıç ve kupa yer alır. Bu 4 sembol aynı zamanda ateş, toprak, hava ve su elementlerine denk düşer. Büyücü kartı yaratıcılığın, niyet belirlemenin ve iradenin sınır tanımaz gücünü simgeler. Merkür gezegeniyle ilişkilidir ve hava elementine aittir. Dik pozisyonda yeni bir projeye başlamak, yaratıcı potansiyeli kullanmak ve iradeyi hayata geçirmek için uygun bir zamanı ifade eder. Ters pozisyonda konum, kibir, manipülasyon ve kendini kandırma gibi olumsuz nitelikleri, aldatma, kararsızlık ya da zihinsel dağınıklık gibi durumları ifade eder. 2. Azize, The High Priestess. Tarot'un ilk dişi figürlü kartı olan Azize, siyah ve beyaz 2 sütunun arasında oturur. Sütunlardan biri siyahtır ve üzerinde boğaz kelimesinin baş harfi olan B harfi, diğer sütun ise beyaz renklidir ve üzerinde Jakin kelimesinin baş harfi olan J harfi yazılıdır. İncil'e göre Boğaz ve Jaşin, Kudüs'teki ilk tapınak olan Süleyman Mabedi'nin verandasında duran 2 sütundur. Azize'nin elinde Tora yazılı bir kitap, başında dolunay tacı, ayaklarının önünde hilal, arka planda nar ve hurma motifli bir perde bulunur. Bu kart sezgi, bilinçaltı ve içsel bilgeliğin simgesidir. Astrolojide ay ile bağlantılıdır. Dik pozisyonda sezgilere kulak verme, içgörüyle hareket etme ve gizli bilgilerin ortaya çıkması anlamına gelir. Ters pozisyonda sezgilerden uzaklaşma, kafa karışıklığı, bilinçaltı sorunlarıyla yüzleşmekten kaçınma gibi durumlara işaret eder. 3. İmparatoriçe, The Empress. Kartta nar desenli elbisesi ve 12 burcu simgeleyen 12 yıldızlı tacıyla kırmızı bir tahtta oturan sarı saçlı bir kadın yer alır. Oturduğu koltuğun altında üzerinde Venüs sembolü olan ve aşkı temsil eden kırmızı renkli kalp şekli yer almaktadır. Arka planda ise doğa, orman ve verimlilik temaları bulunur. İmparatoriçe kartı bolluk, bereket, dişil enerji ve yaratıcılığın temsilcisidir. Astrolojik olarak Venüs gezegeni ve toprak elementiyle ilişkilidir. Dik pozisyonda hamilelik, doğum, yaratıcı projeler, sanatsal başarı ve sevgi dolu ilişkiler, bolluk ve bereketin sembolüdür. Ters pozisyonda aşırı sahiplenme, duygusal dengesizlik,
maddi sıkıntılar ya da sevgisizlik gibi sorunlara işaret eder. 4. İmparator, The Emperor. Güçlü bir lider figürünü temsil eden kartta, tahtının yanlarında koç kabartmaları bulunan, elinde asa ve dünya küresi tutan beyaz sakallı bir adam görülür. Üzerindeki kırmızı pelerin kararlılığı ve otoriteyi vurgular. Sağ elinde asa, sol elinde ise küre vardır. Bu kart düzen, otorite, mantık ve liderliğin sembolüdür. İmparator ayrıca düzeni kuran ve düzeni sağlayan kişidir. Bu nedenle babayı da temsil eder. Astrolojide Koç burcuyla ve ateş elementiyle ilişkilendirilir. Dik pozisyonda disiplinli çalışma, karar verme becerisi ve sırtınızdaki sorumlulukları taşıyabilme gücü. Ters pozisyonda otoriteyle sorunlar, aşırı kontrol, inatçılık ve düzenin kaybı gibi zorluklara işaret eder. 5. Aziz, başrahip, The Hierophant. Kartta iki beyaz sütunun ortasında oturan bir dini lider, elinde 7 kollu asa tutar. Başında 3 katlı bir taç vardır. Ayaklarının önünde duran çapraz 2 anahtar ve karşısında diz çökmüş 2 figür bulunur. Aziz'in önünde duran kişilerin maddi ve manevi dünyayı temsil ettiği, anahtarların ise cennet ve cehennemin anahtarlarını temsil ettiği, kişinin maddi veya manevi dünyayı seçerek yolunu belirleyeceği tasvir edilmektedir. Bu kart manevi bilgi, geleneksel ve içsel rehberlik temasını taşır. Aziz kartı manevi arayışın ve aydınlanmanın simgesi olup ruhsal rehberliği, gelenekleri ve içsel bilgeliği temsil eder. Bu kart hayatın derin anlamlarını keşfetmek, doğru yolda ilerlemek ve evrensel öğretilerle uyum içinde yaşamak gerektiğini hatırlatır. Bu dönemde ruhsal gelişiminiz için size yol gösterecek bir rehbere ya da güvenilir bir öğretiye ihtiyaç duyabilirsiniz. İçsel huzura ulaşmak için kalbinizin sesini dinlemeniz önemlidir. Astrolojik olarak Boğa burcuyla ve toprak elementiyle ilişkilidir. Dik pozisyonda rehberlik alma, geleneklere uyum, toplumsal kuralları benimseme, aile köklerine bağlanma, etik ve ahlaki değerlere uygun davranma, doğru ve adil kararlar alma gerekliliğini vurgular. Ayrıca geçmişinizi keşfetmenin ve atalarınızla bağ kurmanın sizin için şu anda önemli bir adım olduğunu gösterir. Bu keşif size bilgelik, kimlik, aidiyet ve manevi bağlantı gibi değerli kazanımlar sağlayabilir. Kart sizi geçmişinizi merak etmeye, araştırmaya ve atalarınızın mirasını anlamaya davet eder. Ters pozisyonda sisteme başkaldırı, katılık, aileyle ya da otoriteyle çatışma, maneviyatın göz ardı edilmesi. Ayrıca aile büyüklerine saygısızlık, aile bağlarının zayıflaması veya aile değerlerinden uzaklaşma anlamına gelebilir. Aile içinde çatışmalar veya anlaşmazlıklar yaşanabilir. 6. Aşıklar, The Lovers. Kartta cennet bahçesinde çıplak bir kadın
ve erkek figürü bir meleğin önünde durur. Erkek kadına, kadın ise meleğe bakar. Kadının arkasında yılanlı bir meyve ağacı, erkeğin arkasında 12 dallı kuru bir ağaç bulunur. Yukarıda ise parlayan bir güneş vardır. Aşıklar kartı yalnızca romantik ilişkileri değil, seçimleri, değerleri ve içsel uyumu da simgeler. Kart genellikle bilinçli farkındalık ve bilinçaltı arzular arasındaki dengeyi kurma ihtiyacına işaret eder. Astrolojik olarak İkizler Burcu ve hava elementiyle ilişkilidir. Dik pozisyonda yeni ilişkiler, ruh eşleri, önemli kararlar ve içsel bilinçli uyumun sağlanması. Engellerin veya yol ayrımlarının ortadan kalkacağı, yeni bir birliktelik veya ortaklığın kurulacağı, beklenen müjdeli bir haberin geleceği veya hasret duyulan kişiye kavuşulacağı anlamına gelir. Ters pozisyonda kararsızlık, ilişkilerde sorunlar, içsel çatışmalar ya da özgüven eksikliği. İşin içsel boyutuna baktığımızda ise kendinizi değersiz hissediyor olabilirsiniz. Özgüveniniz düşük olabilir veya bencilce davrandığınız durumlar yaşayabilirsiniz. Yani hem dış dünyanızda ilişkilerinizde aksaklıklar olabilir hem de kendi iç dünyanızda huzursuzluklar hissedebilirsiniz. 7. Savaş arabası, The Chariot. Kartta iki zıt renkli Sphinx tarafından çekilen bir savaş arabası ve içinde zırhlı, değnekli bir savaşçı görülür. Savaş arabasının önünde arabayı çekecek olan ancak arabaya bağlı olmayan iki zıt renk, siyah ve beyaz renkte 2 tane Sphinx durmaktadır. Bu Sphinxler zıt yönlere bakmaktadır. Arabanın üstü yıldız desenli bir örtüyle kaplıdır. Arka planda ise şehir ve kale surları bulunmaktadır. Bu unsurlar bir araya gelerek içsel ve dışsal zorlukların üstesinden gelerek kararlılıkla ilerlemeyi ve nihai zafere ulaşmayı tasvir eder. Savaş arabası kararlılık, irade gücü ve kontrolün simgesidir. Astrolojide Yengeç burcuyla ve su elementiyle ilişkilidir. Dik pozisyonda azimle hedefe ilerlemek, zafer, disiplinli mücadele, bir hedefe ulaşmak, bir mücadeleyi kazanmak veya uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir projede başarılı olmak anlamına gelir. Ters pozisyonda yön kaybı, kontrolsüzlük, enerjinin dağılması veya motivasyon eksikliği, dizginleri kaybetme, durumlar veya duygular üzerinde hakimiyet kuramama, hayatınızın veya bir projenin raydan çıkması gibi sorunların ortaya çıkabileceği anlamına gelir. Ayrıca bir hedefe yönelik coşkunuzu veya isteğinizi kaybetmek anlamı da taşır. 8. Güç, Strength. Tot tarotunda güç kartı 8 numara, adalet kartı ise 11 numara iken bazı tarot destelerinde, özellikle Rider-Waite-Smith destesinde adalet kartı 8 numaralı, güç kartı 11 numaralı karttır. Bu bilgi karışıklığı desteler arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Major Arkana'nın 8 numaralı kartı olan güç kartının merkezinde nazik, sakin ve kendinden emin bir kadın figürü
bir aslanın ağzını sevgiyle açarken tasvir edilir. Kadının başında çiçeklerden bir taç, üzerinde sonsuzluk simgesi bulunur. Arka planda yeşil doğa manzarası yer alır. Güç kartı, içsel direnç, şefkatle kontrol ve korkularla yüzleşme temalarını taşır. Astrolojide Aslan burcu ve ateş elementiyle ilişkilidir. Dik pozisyonda cesaret, içsel denge, duyguların kontrolü. Ters pozisyonda kendine güvensizlik, öfke kontrolü sorunları, içsel zayıflık. 9. Ermiş, The Hermit. Kartta elinde yıldızlı bir fener ve uzun bir asa taşıyan yaşlı bir adam, karla kaplı bir dağın tepesinde yalnız başına durur. Ermiş kartı içe dönüş, yalnızlıkta bilgelik ve içsel rehber arayışını temsil eder. Bu figür dış dünyadan çekilmiş, kendi içine dönmüş ve derin bir düşünce sürecinde olan bir ruhu yansıtır. Astrolojik olarak Başak Burcu ve toprak elementiyle ilişkilidir. Dik pozisyonda meditasyon, içsel keşif, yalnızlıkla gelen bilgelik. Doğru cevapları bulmak için dış dünyadan uzaklaşmak gerektiğini hatırlatır. Ters pozisyonda aşırı içe kapanma, iletişim kopukluğu, öğrenmeye direnç. Başkalarıyla iletişim kurmaktan kaçınma veya yanlış tavsiyelerde bulunma, öğrenmeye veya kendi iç sesinize kulak vermeye direnme, hem kendine hem de başkalarına karşı aşırı eleştirel bir tutum sergileme gibi problemleri işaret eder. 10. Kader çarkı, The Wheel of Fortune. Majör Arkana'nın 10 numaralı kartı olan kader çarkı kartında saat yönünde dönmekte olan büyük bir çark vardır. Bu çarkın üzerinde kılıç tutan bir sfenks yer alır. Çarkın etrafında ise bulutların içinde kartal, aslan, boğa ve insan yüzü şeklinde ellerinde kitap olan 4 melek figürü bulunmaktadır. Bu 4 figür ateş, toprak, hava ve su olmak üzere 4 elementin ve 4 İncil'in simgesidir. Kader çarkı yaşamın değişken doğasını ve kadersel döngüleri simgeler. Hayatın sürekli bir değişim içinde olduğunu ve hiçbir şeyin sonsuza dek aynı kalmayacağını hatırlatır. Bu kart şansın, fırsatların ve kaderin bir dönüş noktasında olduğunu gösterir. Kontrol edemediğimiz olayların varlığını kabul etmemiz ve bu döngülere uyum sağlamamız gerektiğini vurgular. Büyük yaşam dönüşlerinin habercisi olabilir ve bireyin bu döngülere nasıl tepki vereceği konusunda bir rehber işlevi görebilir. Özetle ya şansınızın döndüğünü ya da mevcut durumda büyük bir değişim yaşayacağınızı simgeler. Astrolojide Jüpiter gezegeni ve ateş elementiyle ilişkilidir. Dik pozisyonda şans, olumlu değişim, yeni fırsatlar. Hayatınızda olumlu bir dönüm noktasına gelmiş olabilirsiniz ve evrenle senkronize hissediyor olabilirsiniz. Bu fırsatları değerlendirme, mevcut durumunuzdan en iyi şekilde yararlanma ve akışa güvenme zamanıdır. Kariyerde, ilişkilerde veya kişisel gelişimde önemli ve olumlu gelişmelerin kapıda olduğunu gösterebilir. Ters pozisyonda beklenmedik engeller, kontrol kaybı, zorlayıcı değişim süreçleri.
İşlerin kontrolden çıktığını hissedebilirsiniz ve bu duruma kendi sorumluluğunuzun da katkıda bulunduğunu kabul etmeniz gerekebilir. Belki de gereksiz riskler aldınız veya kaçınılmaz değişimlere direndiniz. Ters kader çarkı olumsuz bir döngünün içinde olduğunuzu, ancak bu durumun kalıcı olmadığını ve ders çıkararak bu dönemi atlatabileceğinizi hatırlatır. Delinin yolculuğu burada bitmedi. Daha keşfedilecek sırlar, yüzleşilecek karanlıklar ve doğacak yeni ışıklar var. Hikaye sonraki bölümde kaldığı yerden devam edecek.